Herkese merhaba, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok lezzetli ve çok pratik bir tarif paylaşacağım. İnanın o kadar heyecanlıyım ki anlatamam. Özellikle bu tarifi misafirliğe gittiğinizde böyle arkadaşlarınıza götürürseniz çok havalı olur gerçekten. Aradaki püf noktalarını kaçırmamanız için videoyu atlamadan izlemenizi tavsiye ediyorum ve hemen tarife geçiyorum. Isırırken lokum gibi yumuşacık ama böyle içindeki malzeme sayesinde böyle kıyır kıyır dağılıp gidiyor ağzımızda. O kadar lezzetli ki ve de şöyle söyleyeyim. Öncelikle tatlımızın iç dolgusunu hazırlıyoruz arkadaşlar. Bunun için tavamı ocağıma aldım. 2 yemek kaşığı unumu ekliyorum ve daha sonra 1 yemek kaşığı tereyağımı ekliyorum. Burada tereyağım 1 yemek kaşığından fazla farkındayım ama birazdan göreceksiniz fazlasını alacağım. Bu aşamada tereyağım eriyip unum da hafif esmerleşene kadar güzelce kavuruyorum. Bu arada bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Eğer videomu beğenirseniz beğenmeyi ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açıp kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Yorum yapmayı da unutmayın inşallah. Bir de beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip etmek isterseniz eğer Rahma Baylan olarak aramanız yeterli olacaktır. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi unumu güzelce kavurdum. Renginin bu şekilde olması gerekiyor. Bu aşamadan sonra geri kalan malzemelerini ekliyorum. İlk etapta Hindistan cevizi, 1 çay bardağı Hindistan cevizini ekliyorum ve unumla beraber tekrar kavurmaya devam ediyorum. Buradaki kokuyu var ya, size anlatamam. Gerçekten o kadar güzel kokuyor ki, böyle o Hindistan cevizinin kavrulmuş halini daha önce hiç yemediyseniz eğer mutlaka tavsiye ediyorum. İnanın lezzetini başka bir boyuta taşıyor. Evet, gördüğünüz gibi hem unum hem de Hindistan cevizim gayet güzel bu şekilde kavruldu. Altın rengini aldı. Şimdi geri kalan malzemesini ekliyorum. Şöyle 1 yemek kaşığı bal. Yarım çay bardağı tahin. Şöyle 1 çay bardağına yakında ayıklanmış yeşil fıstıklarımı ekliyorum ve bütün malzemeleri homojen bir şekilde karıştırıyorum. Tabii bu aşamada dilerseniz fıstık yerine ceviz ya da fındık da ekleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi iç dolgumuzu hazırladık. Bu aşamadan sonra ocağımdan alıyorum ve soğuması için kenara bırakıyorum. Şimdi tatlımızın ikinci aşamasına geçiyoruz. Bunun için tezgahımın üzerine fırın kağıdımı serdim. Daha sonra çekirdeklerini çıkardım. Hurmalarımı kelebek şeklinde açtıktan sonra yan yana diziyorum. Daha sonra fırın kağıdımın yarısının üzerine kapatıyorum ve merdane yardımıyla ezerek hurmalarımı inceltiyorum. Bu aşamada ben tezgahın üstü yüksek olduğu için çok fazla yapamadım. O yüzden nasıl yaptığımı size söylemek istiyorum. Gördüğünüz gibi tam ortasından hurmalara bastırıyorum ve bu şekilde ileri geri merdanemi yürüterek ezmeye çalışıyorum. Dediğim gibi tezgahın üstünde asla olmuyor. Bunu ben yerde yaptım. Emin olun o şekilde daha rahat oldu. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi hurmalarımı gayet güzel presledim. Şimdi açıp size göstermek istiyorum. Bakın incecik oldu. Şimdi hurmamızın uç kenarına yapmış olduğumuz ve soğuttuğumuz dolguyu bu şekilde yerleştiriyorum. Bu aşamada önemli püf noktalarından bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Hurmalarımızın özellikle oda sıcaklığında olması gerekiyor. Burası çok önemli. Bir de özellikle hurmanın da yumuşak olması gerekiyor. Böyle dışı sert olan hurmalardan kesinlikle aynı sonucu alamazsınız. Evet, dolgumuzu da gayet kalın bir şekilde içine doldurduktan sonra şimdi rulo yapıyoruz arkadaşlar. Bunu da daha önce mutlaka sushi videosu izlemişsinizdir. Aynı o teknikle katlanıyor. Şimdi size videoyu kesmeden nasıl katladığımı göstermek istiyorum.
Burada gördüğünüz gibi spatuladan yardım aldım. Öbür türlü fırın kağıdına yapıştığı için kaldırması zor oluyordu. Ama şöyle düşündüm, eğer hurmaları inceltmeden önce tabanı yağlasaydık böyle daha kolay olur muydu diye düşünüyorum. Bir denemekte fayda var kesinlikle. Evet, gördüğünüz gibi rulomu gayet güzel yaptım. Bu aşamadan sonra tekrar fırın kağıdıma seriyorum ve donması için buzdolabına, vaktiniz yoksa da buzluğa da kaldırabilirsiniz. Evet arkadaşlar, tatlımı dolaptan çıkardım. Bakın gayet güzel dondu. Tam kesilecek kıvama geldi ama öncesinde başka bir işlem yapacağız. 100 gram bitter ve 100 gram da sütlü çikolatamı benmar usulü erittikten sonra bu şekilde birbirine karıştırdım ve fırça yardımıyla böyle sürüyorum. Özellikle çikolatayı sürerken böyle fırçayı uzunlamasına vurgular yaparak sürerseniz ağaç görünümü oluşur. Evet, gördüğünüz gibi çikolata çok çabuk dondu. Şimdi öbür tarafını çeviriyorum ve o tarafa da aynı şekilde sürüyorum. Son olarak da beyaz çikolatayla bu şekilde ince ince çizgiler atıyorum. Evet, üzerindeki çikolata katmanları da gayet güzel donduktan sonra şimdi tatlımızı kesme aşamasına geldi. Bu kesmeyi ben kalın yaptım arkadaşlar. Size özellikle bir parmak kalınlığında kesmeniz yeterli olacaktır. Ki böyle bu şekilde Evet arkadaşlar, kağıtlara rahat gördüğünüz gibi sığsın. kahve yanı atıştırmalıklarımı yaptım. Şu an gerçekten muhteşem görünüyor. Tadını da çok merak ediyorum. Ben bunu ta Ramazan'da aklımdaydı ama yapmak bugüne nasip oldu. Bakar mısınız görüntüye? Of of of. Hemen şimdi sizin için tadına bakacağım. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle alacağım. Bakın içine fıstıklar nasıl böyle yeşil yeşil görünüyor. Bakın. Of of of. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Çok güzel. Çok lezzetli ve inanın asla ağır değil. Yani böyle ağzınıza atıyorsunuz ya, ısırırken lokum gibi yumuşacık ama böyle içindeki malzeme sayesinde böyle kıyır kıyır dağılıp gidiyor ağzınızda. O kadar lezzetli ki ve de şöyle söyleyeyim, hem içinin şekeri hem de hurmanın şekeriyle beraber dengeyi o kadar güzel ayarlamışım ki anlatamam size. Muhteşem bir lezzet. Ben bunu tekrar tekrar yaparım. Çok güzel. Hem çayın yanında hem de kahvenin yanında acayip yakışır. İnanılmaz bir lezzet ve de çok da bereketli oluyor. Ben size göstermek için ve zamanında kısıtlı olduğu için yarısını kullandım iç malzememin. Gördüğünüz gibi hurma da çok fazla gitmedi. Değişik bir şey istiyorsanız eğer mutlaka bu tarifi denemenizi tavsiye ediyorum. Bir sonraki yeni ve farklı tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.